Merhaba arkadaşlar. Bugün ödül dağıtım günü. Ödülü nasıl hesabımıza alacağız? Nasıl ödüller dağıtıldı? Ve üzerine de bir güçlü hesaplarla bir maç yapıp kaydı sonlandıracağım. Şöyle bu haftaki ödülümüz 0.746 BNX olmuş. Bunu oyun içerisinde dağıtıyorlar. Bunu hesabıma, wallet'ıma nasıl alacağım onu göstereceğim size. Top up'a tıklıyoruz. Top up'tan direkt bu sayfa çıkıyor karşımıza. Wallet'tan game'e değil de game'den wallet'a seçeneğini seçiyoruz. Buradan 0.74 BNX'imizi seçiyoruz. All diyoruz. Withdraw'a tıklıyoruz. İşleme onay vereceğim. Ardından hesabıma geçmiş olacak BNX'lerim. Küçük bir miktar komisyon alacak sanırım. Onun için de şimdi bir onay vereceğiz. Sanırım sistem biraz yavaş bugün ya da benim internetimle alakalıdır. Tahmini gaz ücreti 15 cent. Onayla diyorum. Çok kısa bir süre içinde hesabımda görürüm bunu. Bu haftaki ödüllere bakalım ne dağıtılmış. Ödül şu anda hesabımda. Bu arada her hafta ödül dağıtımından sonra bulunduğunuz e, bu ünvan sıfırlanıyor. E, Diamond 2'deydim ben. Diamond 2'de bir 18 puanım vesaire öyle bir şey vardı. Ama o sıfırlanıyor. Sadece puanlar sıfırlanıyor. Diamond 2'den Diamond 5'e gitmiyoruz. Diamond 2'de sabit kalıyoruz. Bir sonraki ödül dağıtımına 6 gün 22 saat kalmış. Şeye bakalım bu haftaki ödüllere. Ben Diamond 2 olarak 0.74 olan kısımdayım. Diamond 1'e geçseydim 1.39 BNX alıyordum. 0.69, 0.64, 0.60 diye devam ediyor. Birazcık da babalara bakalım. Babalar ne kazanmış? Master 1.85 BNX kazanmış. Yaklaşık burada 42 kişi var. 42 kişiye 1.85 BNX dağıtılmış. Grandmaster'lar var. Bunlar 10 kişi. Bunlara 5.76 BNX dağıtılmış. Challenger'lar 16.17 BNX almışlar. Şöyle bakalım dolar bazında ne kadar yapıyor. Şu anda 70 dolar civarında BNX fiyatı 0.75 dersek 52.5 dolar yapıyor. O da ortalama TL olarak yaklaşık 970 TL'ye tekabül ediyor. Haftalık ödül 1000 TL diyebiliriz bu haftaki ödül. Şimdi şuna bakalım. Bunu da collect yaparız. Size bugün bir de skill'leri anlatayım. Skill'lerin özelliklerini. Onları da bir tanıyalım. Şöyle yapayım. Collection. Buradan skill'ler. Stick. Stick skill'i self defense increased by %50. Kendi defans özelliklerini %50 oranında artırıyor. Nasıl oluyor? Bunun physical defense ve magic defansı var. Yani şu 40 olanı 60 yapıyor. Şu magic defansı 45 yapıyor diyebiliriz. Güzel bir skill. Savunma amaçlı. Whirlwind var. Deal 200 general attack damage to all opponents approaching Vanguard. Bu bizimkiler bizim bu savaştığımız arena kare kare şeklinde ya, beşgen beşgen şeklinde ya. Bunun etrafında olan her kareye, beşgene %200 hasar uyguluyor. Nasıl oluyor? Mesela 150 atak yapıyorsa bunu iki katına yapıyor. 300'lük bir atak oluşturuyor. Bu bayağı
tutulan skill'lerden birisi. Her 7 saniyede bir bu atağı gerçekleştiriyor. Bunda mesela süre yok. Bu sürekli savunma halinde oluyor. Charge, deal general attack damage to target. Bu her 8 saniyede bir karşıdaki tek bir hedefe %300'lük bir atak yapıyor. Yani dediğim gibi 150'lik bir atak yapacaksa tek seferde 450 vuruyor. Stun, deal general attack damage to target and bu %100 bir atak sağlıyor. Aynı zamanda sizin hero'nuza, karşıdaki hero'ya 3 saniye boyunca hareketsiz kaldırıyor, donduruyor onu. 3 saniye boyunca karşıdaki atak yapamıyor size. Bunu da her 7 saniyede bir uyguluyor. Warrior Exclusive. Rogue'un şeylerine bakalım. Assassinate, bizim bu assassin'imiz. Assassinate skill'i bu karşı takımın en arkasına geçip oradaki hero'ya %250 damage sağlıyor. Bu %250 ilk vuruşunda, ondan sonrakiler normal vuruyor. Bu güzel bir skill bence. Çünkü insanlar sistemini kuruyor, arka tarafa büyücüleri diziyor. Onların sağlık puanları çok düşük oluyor biliyorsunuz. Ama atak güçleri çok yüksek oluyor. Onları öldürdüğünüz zaman karşı takımın atak özelliğini bayağı düşürmüş oluyorsunuz. Bloodsucking, bu karşı tarafa her vurduğunda, örnek veriyorum, 100 puanlık bir şey yapıyor, saldırı yapıyor. Bunun 30 puanı buna sağlık olarak ekleniyor. Yani bu hem saldırırken aynı zamanda kendi sağlığını da yükseltmiş oluyor. Shadow, bu Shadow ikizini yaratıyor, öyle söyleyeyim size. Rogue'un, Assassin'in bir tane ikizi oluşuyor. Bu oluşan ikiz öldürülürse ana karakter devam ediyor. Ama ana karakter öldürürse bu ikizi de ölüyor. Güzel bir skill. Çok tercih edilen skill'lerden birisi. Yüksek fiyata satılıyor. Blade Barrier. General attack damage to all opponents. One grade every second. Bu her vurduğunda etrafındaki karelere %25 oranında şey oluyor. Yani karşı tarafındakine mesela 100 puanlık vuruyorsa etrafındaki hero'lara da bu beşgenlere, etrafındakilere 25 hasar veriyor gibi düşünebilirsiniz. Güzel, ortalama bir skill. Mage'in skill'lerine bakalım. Blizzard, bu karşı taraftaki Hero'nun etrafındaki iki beşgene şey yapıyor, hasar veriyor. Ama bu %70 oranında veriyor. Yani örnek veriyorum, 200 puanlık bir şey attıysa, saldırı attıysa, bunun %70'ini ikiye şey yapıyor. Bu iki karedeki karşıdaki düşman takımına hasar veriyor. 3 saniye sürüyor bu. 9 saniyede bir de tekrar atabiliyor. Güzel bir skill. Ben kullanıyorum bunu. Ve bence şu anda en popüler ve en güçlü olan skill'lerden birisi Thunder. Bu tek bir karşıdaki düşman hero'ya %100 ile %600 arası bir şey uyguluyor. Hasar uyguluyor. Örnek veriyorum, sizin mage'iniz 150 puan atıyorsa bunun 6 katına, yani 900'lük bir saldırı gerçekleştirebiliyor. Tabi bu %600 her zaman olmuyor, nadiren oluyor. Yani örnek veriyorum, 30 kerede bir oluyor. Ama genellikle %100 ile %400 arasında düzenli şey sağlıyor, saldırı sağlıyor. 5 saniyede bunu atabiliyor. Benim en çok sevdiğim skill bu, Thunder. Fury, bu da bir alev topu oluşturuyor yerde ve karşıdaki düşmanın etrafındaki beşgenlere birer beşgene %100 şey uyguluyor. Saldırı uyguluyor. Güzel bir yine şey, ama hani ortalama diyebiliriz. 7 saniyede bir uyguluyor. Icebound, karşıdaki hedefi 5 saniyeliğine buza çeviriyor. Hareket edemiyor. Bu da 13 saniyede bir tekrarlanıyor. Knight. Knight'ın özelliklerine bakalım. Shield özelliği.
Bu şöyle yapıyor. Ee, Şeyin etrafına, sizin hero'nuzun etrafına böyle bir kapsül gibi bir şey oluşturuyor. Bu da sağlık puanının tamamı olacak şekilde bir şey uyguluyor. Koruma uyguluyor. Defansif bir skill. 7 saniyede bir çıkartabiliyor. Eğer ki saldırı olmazsa hero'ya o şekilde devam ediyor. Holy Light restores life to one of our heroes who has lost the most blood. Bu sizin takımınızdaki en çok zarar görmüş hero'ya, yani mage olabilir, rogue olabilir. Buna şey sağlıyor. Canını %100 oranında dolduruyor. Yani Constitution çarpı %100 demiş. O da örnek veriyorum, Constitution'a 40 ise bunun 40 puan dolduruyor. 200 ise 200 puanlık can veriyor. 200 health point veriyor. Öyle söyleyeyim. Asylum Aura increased dodge by %20 for all of our heroes. Bu da sizin dodge, yani ıska olma oranınızı %20 artırıyor. Yani bu demek oluyor ki karşı takımın yaptığı her 10 saldırıdan ikisi boşa düşüyor, mis oluyor. Yani bu şeyi aldığınız hasarı %20 oranında azaltıyor diyebiliriz. Karşı takım vuramıyor çünkü vuracağı atakları. Güzel bir skill. Yine savunma amaçlı. Ortalama diyebiliriz buna. Meditation sizin atak hızınızı hızlandırıyor. Cooldown ve şeyinizi de bu şeyler var ya, hero'ların skill'lere şöyle göstereyim. Şu 6 saniye ya, bunu da hızlandırıyor sanırım. Aynen. Bunu da hızlandırıyor. Şunu 6 saniyeyi %20 oranında düşürüyor. Yani daha çok atak yapmanızı sağlıyor bu. E, Rogue şeyin, Ranger'ın, okçunun penetrate'i var burada. %200 oranında artırıyor. Knowing %200 ile 300 arası bir karşıdaki hedefe hasar veriyor. Şey gibi düşünebiliriz bunu. Mage'deki Thunder gibi düşünebiliriz. %100 ile 600 arasıydı onda, bunda %200 ile 300 arası. Bunun aslında minimumu daha iyi. Çünkü kesin 200 iki katını vuruyor. Bu bayağı iyi bir skill. Freezing Arrow, bu karşıdaki şeyi %50 oranında yavaşlatıyor 5 saniye için. Düşük şey kaliteli skill'lerden birisi diyebiliriz. Bombard, düşmanın etrafındaki bir kareye kadar %200 atak gücü sağlıyor. Recover. Recover, Preston skill'i. Bu sizin takımınızdaki en çok can kaybeden hero'ya %160 oranında, intelligence çarpı %160 oranında şey uyguluyor. Canını tekrar dolduruyor. Intelligence nedir onu göstereyim size. Buradan görebiliyor muyuz? Aynen. Bizim hero'larımızın e, 6 tane özelliği var. Strength, Constitution, Willpower, Intelligence, Agility, Spirit. Bunlar bizim hero'larımızın değişmeyen özellikleri. Bu atak da zaten mesela Intelligence'dan geliyor. Prest'in atak gücü Intelligence'ından geliyor. E, Bunun 85 mesela şeyi, Intelligence'ı. Bu skill'i kullandığımız zaman 85 çarpı 1.6, 136 puanlık bir health point veriyor sizin şeyinize. En çok hasar alan, en çok can kaybeden hero'nuza. Curse var. Ben bunu gerçekten beğenmiyorum. Umarım bunu güncellerler. Hani hiçbir işe yaramıyor gibi bir şey. E, Çok kötü yani. Hani bunu gerçekten tavsiye etmiyorum. E, Her saniye
karşıdaki uyguladığı kişiye intelligence çarpı %10 kadar bir şey uyguluyor. 6 saniye sürüyor. Ama bu hareketi yapana kadar gerçekten keşke normal atağına devam etse diyebilirsiniz, yani öyle söyleyeyim. Resurgence, One Fallen Teammate. Bu mesela hero'nuzun birisi öldü. Bu şey yapıyor. O ölü hero'yu %10 intelligence çarpı %10 şeklinde canı olacak şekilde getiriyor. Yani mesela intelligence 3 yıldızlı olduğu zaman, örnek veriyorum, 250 olsun intelligence'a. 250 çarpı 0,10 25. 25 canı kalacak şekilde geri getiriyor. Gerçi 250'den daha fazla olur intelligence. Daha yüksek olur. Ya genellikle böyle bir 3-4 darbe alabilecek güçte geri getiriyor. Bu en iyi şeylerden birisi. Ölmüş hero'yu geri çağırıyor. 16 saniyede bir yeni hero'yu çağırıyor. Prey var. Bu da bütün oyuncularınızın canını intelligence çarpı %5 kadar artırıyor. Bu eskiden daha yüksekti. Çok tercih ediliyordu. Şimdi şu %5 olduğu için bayağı tercih edilmiyor yani. Druid'in özellikleri: Direwolf, bu iki tane kurt getiriyor. Druid'inizin yanına. Ee, Siz 3 yıldıza ulaştığınızda gerçekten atak gücünü çok yükseltiyor. Grizzly bir de Direwolf gibi bu sefer ayı geliyor sizin hero'nuzun yanına. Bu da güçlü. Varyant var. Sizin Druid hero'nuzu ayıya çeviriyor ve e, atak gücünü %100 artırıyor. Defans ve sağlık puanı %50 artıyor. Ama atak hızı %70 yavaşlıyor. Hatta atak speed slower %70. Aynen. Ya da %70'e kadar yavaşlıyordur bu büyük ihtimalle. Wind Armor, bu da şey gibi, Knight'ın armoru gibi koruma sağlıyor. %100 oranında intelligence çarpı %100 oranında 5 saniyede bir şey çıkartıyor. Böyle bir etrafında çember çıkartıyor. Skill'ler böyle. En çok tercih ettiklerim Whirlwind, Shadow, Thunder önerebileceklerim bunlar. Burada Meditation olabilir. Burada Knowing, Okçu'da Knowing. Press'te Resurgence. Resurgence güzel. Ölüyü geri getirmesi yüzünden. Burada da Variant. Bunlar en iyi skill'ler diyebiliriz. Şimdi bugün sizinle bir de oyun yapalım. Diamond 2'deyiz. Diamond 2'de olduğumuz için şöyle şunlarla karşılaşacağız. Diamond 2, Diamond 1, Master, Grandmaster ve Challenger'larla karşılaşacağız. Start diyelim. Evet, oyunumuz başladı. Warrior'ları seçiyorum. Ve bir slot açıyorum. Çünkü burada, gerçi şunu alabilirdim aslında. Güzel de bir hero'ymuş. Bakalım karşımıza kim gelecek. Bu arada arkadaşlarım var oyunda. Oyundan tanıştığım kişiler. Sadece online'dan tanıyorum. Farklı ülkeden. Bakalım onunla karşılaşacağız mı? Bu arada Warrior'ım 2 yıldıza ulaştı. Atak puanı ve sağlık puanı, agility'si, defansları yükseldi. Şöyle oluyor. 3 tane aynı hero'dan aldığınız zaman birinci hero'nun özelliklerinin %70'ini, ikinci ve üçüncünün de %60'ını alıp bunları topluyorsunuz ve şeye ulaşıyorsunuz. Bu 2 yıldızlı olan hero'nun gücüne ulaşıyorsunuz. Sanırım kazandık bunu. Kolay bir rakipti. Şunu yanına ekleyebiliriz. Mesela bunun 111'e 450, bunun %70'ini alacak özelliklerinin.
Bunun 94'e bin, bunun %60'ını alacak. Üçüncü bir tane warrior geldiği zaman onun da %60'ını alıp bunları toplayıp şu şekilde 2 yıldızlı daha güçlü bir hale gelecek. Bu biliyorum zaten çok güçlü olmayan bir rakip. Şu da güçlü değil. Şu güçlü olabilir sanki hatırlıyor gibiyim. Herman. Bakalım Herman'ı yenebilecek miyiz? Ha, stun uyguladı mesela. Herman'ın hero'su bana benim şeye stun uyguladı. Görüyorsunuz hareket etmiyor benim hero'm şu anda. Kafasında da böyle bir şey var, simge var. Mage alabiliriz. Karşımıza hiçbir işe yarayan bir şey gelmedi. Hep sisteme yöneldikleri. Sayfayı oyun içi coin'inden refresh ediyorum. 2 coin. Thunder alalım. Thunder çok iyi bir şey. Skill. Şöyle şunu çıkartalım. Bir yıldızlıyı çıkarttım. Sahaya 2 yıldızlı hero'mu soktum. Şunda skill olmadığı için bunu almadım. Şunu aldım. Thunder skill var. %100 ile %600 arası bir damage verecek şimdi. 5 saniyede bir bunu yapacak. Bakalım gerçekten 5 saniyede bir yapıyor mu? Karşı tarafta hero yokmuş. Büyük ihtimal AFK kaldı. Devam edelim. Şu anda bunlar iyi gidiyor. Canım da yüksek olduğu için alabildiğim kadar hero'yu alıp 3 yıldızlı bir hero yaratmak istiyorum. O yüzden slot açmıyorum 3 şey verip. Bunun da finansını yapmak lazım. Çünkü hani bir anda bütün slotları açıp hero bir tane koyunca kaybediyorsunuz doğal olarak. Dengeli gitmek lazım. Slot açıp birkaç el hero'yu 2 yıldızlı yapıp sonra tekrar bir slot açmak daha şey olur. Daha mantıklı olur. Şu anda benim bayağı bir gücüm şeyde bekliyor kenarda. Ki 3 yıldızlı yapmaya çalışacağım. 2 tane daha mage gelince benim mage'im 3 yıldızlı olacak. 3 tane warrior gelirse o da 3 yıldızlı olacak. Şu anda bunlar 2 yıldızlı. Bunların da %70'ini %60'ını alıp yine birleştirecek daha güçlü bir hero çıkacak ortaya. Mesela size gösterebileceğim bir skill var mı acaba? Thunder yaptı. 345 vurdu mesela. 2 yıldızlı bir hero için gerçekten yüksek yani öyle söyleyeyim. Mesela şu Storm neydi bunun ismi ya? Onu hatırlayamadım. E, Kar fırtınası yolluyor. Evet şimdi benim hero 3 yıldızlı oldu. Görüyorsunuz her şey arttı. 330'a 1480. Şunun, bunun da skill'li olanı yapalım. Şuna refresh yaptık. Tamamdır. Mage'i 3 yıldıza ulaştırdık. Görüyorsunuz 330'a 1480. 205 agility var. Defans puanları 200'e 280. Bakalım ne vuracak bizim mage'imiz Thunder'la. Bazen 1000 vurduğu oluyor. Yani binlik bir puan. Mesela şu hero'yu 370 canı kalacak kadar şey yapıyor, zayıflatıyor. Yani çok kestirme vuruşlar yapıyor. Çok güzel oluyor. Yine bu arkadaş geldi. Karşı tarafta hero olmayınca otomatik kazanıyorsunuz. Mage'i alalım. Artık üçüncü slotu açabilirim. Şöyle. Burada karşıma güzel şeyler çıktığı zaman, hero'lar çıktığı zaman almak istiyorum. Böyle çıkmazsa da şey açıyorum. Slotu açıyorum. Dengeli bir şekilde devam etmek lazım. Bizim Brezilyalı arkadaşımız Edu. Bakalım onunla karşılaşacak mıyız? Hep şu
şeyle karşılaştık ama doğru düzgün böyle güçlü biriyle karşılaşamadık. Edu ortalama üzeri diyebiliriz. Çinliler var tabii. Çinliler genelde çok güçlü oluyor. Bunlar bütün sistemin açıklarını bulup en hızlı şekilde güçlenebiliyorlar. Hani bunların bir kafa değişik çalışıyor. Onlarla mücadele ederken gerçekten zorlanıyorum. İyi de yatırım yapıyorlar oyuna. Bakalım kim geldi? Longbeard. Uzun sakal. Görüyorsunuz 500 vurdu Mage'im. Şimdi 5 saniyede bir tekrar vuracak. Büyük ihtimal şuna vuracak. 248, 305. Bu da aynı zamanda şey. Bakalım kaç? 408 vurdu. Yani bu çok etkili oluyor karşı takımın canını düşürmek için, health point'ini düşürmek için. 90. Nedense karşıma hep şey geldi. Mage geldi. Mage'in ikincisini de neredeyse 3 yıldızlı yapacağız. Keşke bu Warrior'ım gelse birazcık da Warrior'ı şey yapsak. Çünkü savunma anlamında ön tarafı güzel savunursanız arka taraftakiler çok güzel çalışabiliyorlar. Bu oynadığım karakterler güçlü, e, ortalama üzeri karakterler. Edu ile karşılaştık. Bakalım Edu'yu yenebilecek miyiz? Bizimkiler bir büyü yapsın bakalım ne atacaklar. Onun canı bitmişti. Ona güzel vuramadılar. 266 vurdu. Bakalım kaç geliyor. 381. Görüyorsunuz hemen karşı tarafı elimine edebiliyorsunuz. Bu Thunder sayesinde. Artık şeyler de gelmeye başladı. Warrior'lar. Warrior'ımı 3 yıldıza ulaştırdım. Bir de şu Mage'i çıkarsa karşıma çıkmadı. Warrior'ımın canı 2530 oldu. Atak gücü 343. Agility vesaire de bu şekilde. Bunda charge skill'i var. 8 saniyede bir %300'lük bir atak sağlayacak. Onu bekleyelim. Bakalım nasıl vuracak. Karşı takım bayağı güçlü. Çinli kardeşimizle karşılaştık. Burayı izliyorum. 718 vurdu. 718 bayağı iyi. Ama ve lakin ki bizim Çinli bayağı güçlü çıktı. Bakalım yenebilecek miyiz? Kafa kafaya gidiyor. Güzel bir şimşek. Evet. Yenemedik. 428 vurdu. Ama Çinliler gerçekten bu oyunu oynuyorlar. Artık bir slot daha açmamın vakti geldi. Şunu öne alayım. Birazcık savunmamı güçlendirmek istiyorum. Mage daha çok atak. Bunu alıp savunmamı güçlendirdim. Bunun mesela sağlık puanı 850, 2-3 darbede gidebilir. Bu 1370, bu daha sağlam. Şunu da 3 yıldızlı yapalım. Süper oldu. Geri işlem yaptım. O 3 yıldızlı olabiliyormuş. Onu geri aldım oyuna. Em, Görüyorsunuz. Özellikleri coştu. Şimdi şu da 4 şey yapınca 4 tane 3 yıldızlı olacak. Bakalım Çinli'yi yenebilecek miyiz? Edu'yu yeneriz diye düşünüyorum. O biraz kolay lokma oldu.
Şu anda 4 yıldızlı var ama şöyle bir durumumuz var. Slotumuz yok. Oyuna sokamıyoruz o yüzden. Şunu çıkartıp şöyle bir şey yapacağım. Savaşçılar, warrior'lar önde dursun. Çünkü bir tane savaşçı yetmiyor. Bu sefer bunların canı da güçsüz olduğu için fiziksel anlamda karşılaştıklarında, birebir karşılaştıklarında bunlar zayıf kalıyor. Ama bu canı yüksek görüyorsunuz. 2530. Bunun 1480 1000 puanlık bir fark var. Aynen öyle. Şu anda bir tane daha 3 yıldız olmasına rağmen slotum olmadığı için oyunda yok, oynayamıyor. Çok fazla etki ediyor. Bu da girse çok daha etkili bir takım olacak. Oyun ortalama 12-13 dakika sürüyor. Tabii bazen çok uzayabiliyor yani. Hani mesela ben bir canım kalsa şu şekilde, bu adamın 5 canı olsa ve ben bunu yenmeye başlasam 5 el boyunca bu adamı yeneceğim. Öyle şey olacak. Slotumuzu artıralım. O yüzden de bazen çok uzuyor oyun. Yani şimdi mesela Edu kalkıp bizi yenmeye çalışsa ilk, bu arada şöyle olacak. Şimdi ben Edu ile dövüşeceğim. Ondan sonra da birebir kalacağız Çinli ile. Edu şimdi beni yense mesela ilk 2-3 el boyunca benimle oynayacak. Ardından da 5 el boyunca da bu adamla oynasa ilave 8 round demek. O da bir 6-7 dakika uzatır oyunu. Bazen böyle oluyor. 15-20 dakika arasına çıkıyor round başına süre, oyun süresi. Bütün güzel hero'larımı birleştirip iki Thunder'la ön tarafta da güzel iki Warrior'ım var. Gerçekten güzel bir takım oldu. Bakalım gücümüz Çinli'ye yetecek mi? Açıkçası yetebilir de. Belli olmaz. 1036 vurdu mesela. Gördünüz. 1036 direkt adamı öldürdü. Hero'yu öldürdü. Şuradan 580 geldi. Takımımdan bir kişi bile ölmedi ama karşı takımı süpürdük. Bu arada Çinli'yi de yeniyorum. Çünkü 4 canı kalmış. O sanal olarak şimdi ikimiz oynadığımız için üçüncü kişi sanal olarak oynuyor birimizle. Ee, O kaybederse puan düşüyor ama o bizi yenerse puanımız düşmüyor. Öyle bir sistemimiz var. Şu da boş durmasın. Buraya da bir hero ekleyelim. Çerez diyebiliriz buna. Bakalım Çinli ile nasıl oynayacağız. Çinli çok fazla güçlenememiş. Çinli'yi yeneriz. Şimdi dediğim olay olacak büyük ihtimalle. Biz bu adamı 4 round boyunca yeneceğiz ve eee, oyun bir 3-4 dakika kadar uzayacak. Umarım yeneriz. Uzasın yani, sorun değil. Ben böyle aramızdaki güç farkı çok fazla olan şeylerle son roundları açıkçası oynamıyorum. Ne olur içi. Köpeğim bir ses duydu, onu havlıyor. Şunu aslında oyuna sürüp şunun hatandan ziyade bunun, bu dodge %20 düşürüyor ya. Her 10 ataktan ikisi boşa düşecek karşı takımın. Bunu oyuna alıyorum o yüzden. Bir dahaki roundda da Mage'i oyuna alırız. Evet, karşı takım tam olarak beklediğimi yaptı. Bütün hesaplarını, hero'larını sildi çünkü aradaki güç farkı çok yüksek. Boşuna vakit kaybetmek istemedi. Bütün hero'larına
şu şekilde sell yapıp sattı. Giden hero da geri gelmiyor geri. Bu şekilde dandik olanlar kalıyor. Bu şekilde bitecek oyun ve 20 puan gelecek benim hesabıma. Birinci olduk arkadaşlar bu oyunda. Daha fazla uzatıp bekletmeyelim size. Kafanıza takılan bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Detaylı olarak cevaplandırırım. Herkese iyi günler diliyorum. Yeni yılınız da kutlu olsun. Umarım sağlıklı ve güzel bir yıl geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın.